Merhaba arkadaşlar, yeni bir içerikle karşınızdayım. Bazı dostlarımız sık sık sıktırmaya başladı bu mücevher konusunda. Bir de başımdan tatsız bir olay geçti. WhatsApp grubunda olanlar ya da son attığım videoyu izleyenler görmüştür. Ona bir son verme açısından hem sorulan sorulara cevap hem de misilleme bir tokat olarak bu videoyu çekme kararı aldım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu videoyu izledikten sonra bir daha herhalde kimseye mücevher nasıl dizilir diye sormayacaksınız. İşin bütün mantığını anlamış olacaksınız. Haydi hemen başlayalım. Fazla uzatmaya gerek yok. Herkesin en çok oynadığı birliklerden birisi. Nedir bu birlik arkadaşlar? Kılıç. Kılıçlı birliğine şöyle bir bakıyoruz. Saldırısı 146. Canı 146. Savunması 194. Tamam mı? T7 askerim. Baktık buna. 146, 146, 194. Nereye geçtik buradan? Mızrağa. Saldırısı 170. Can 146, savunma 170. Bunun savunması kaçtı? 194. Canlar zaten hep standart aynı arkadaşlar. 194 savunma. Mızrakta 170 savunma. Savunmadan başlayalım. Kılıçtan başladığımız için savunmadan başlayalım. Saldırı 194, savunma 146. Can zaten standart hepsinde. Saldırı 219, savunma 121. Can yine 146 arkadaşlar. Şimdi kılıcımıza hemen şuradan geri dönelim. Peki kılıca ne koyacağız? Dostlar, kılıca savunma mücevherleri koyacaksınız. Mızrağınız varsa ona canları dayayacaksınız. Onu anlatacağım. Kılıca savunma. Şimdi birlik savunma bonusları kılıcınkinde daha yüksek oluyor. E, Askerlerin savunmaları daha yüksek olduğu için komutanların statlarıyla askerlerin özellikleri arkadaşlar, bu üniversite teknolojisi, paralı asker teknolojisi, şimdi bilek teknolojisi, bunlarla beraber topladığınız zaman ve mor teknolojiyi size bir savunma bonusu, saldırı bonusu, savunma bonusu var ya. Ondan sonra strateji saldırısı, strateji savunma bonusları, dostlar. Hı. Buralar oralara nüfuz ediyor. Öyle söyleyeyim. Siz savunma mücevherlerini kılıca koyduğunuz zaman, siz savunma mücevherlerini arkadaşlar kılıca koyduğunuz zaman daha fazla bonus elde edersiniz. Çünkü kılıcın savunması daha yüksek olduğu için daha verimli olur. Kılıcınızın savunma bonusu bir mızrağınkine göre, bir okçununkine göre, bir süvarininkine göre daha fazla artacaktır. Tüm birim türlerinin savunması artı %3 artar. Şimdi okçunun %3'üyle, okçudan alacağınız savunmanın %3'üyle, kılıçtan alacağınız savunmanın %3 arkadaşlar bir değil. Peki full savunma mı koyacağız? Hayır, full savunma koymayacaksın abi. Kılıcın bir özelliği de arkadaşlar. Saldırısı 146. Yani basic. Buna basic diyelim. 146. En düşük saldırı kılıçta. Sen kılıca gidip tutup tüm birimlerin saldırısını koyarsan ve senin arkada süvari mi okçun da varsa, süvari mi okçun varken tüm birim türlerinin saldırısını sen kılıca verirsen, yani onlara göre nispeten biraz az daha, ya çok azıcık saldırı bonusu almış olursun. Oysa sen burada savunma bonusuna vermen ve cana vermen, canı artırman kılıcını tüm birim türlerin saldırısına göre daha fazla güçlendirecektir. Savunma bonusun artacağı için asker kaybın biraz daha az olacak arkadaşlar. Bu arada tüm birim türlerinin saldırısına geleceğim. Onu da değineceğim arkadaşlar. Ne işe yaradığını. Çoğu insan yanlış biliyor, yanlış anlıyor. O zaten mücevherin açıklaması da leş, kötü bir açıklama. Burada umarım anlaşılmıştır. Kılıç birliği oynuyorsan savunma, en iyi savunma taşlarını kılıca koyacaksın. Süvariye değil, okçuya değil, mızrağa değil, en iyilerini. Ana ordulardan bahsediyorum arkadaşlar. Tutup da ana ordun değilse yapma bunu. Kılıcın ana orduysa en iyi savunma taşlarını bir dizeceksin. Artan kalan yerlere sadece can. Bak, sadece can. Bir de birkaç tane kapasite koyabilirsin. 2 tane, 3 tane. Ama böyle kapasiteleri mesela bir kıta oynuyorsan, hani bir kıta, iki kıta oynuyorsan birleştir. Mitolojik bir, mitolojik iki yap hani. Ya da kırmızı, artık gücün neye yetiyorsa, elinde ne varsa birleştir. İki ordun varsa eşit paylaştır. İki tane o, iki tane ona. Üç tane, üç tane ona. Ya da bir tane ona, bir tane ona gibi bu şekilde paylaştırabilirsin. Onun dışında kılıca ne dedik? Savunma. Şimdi gelelim mızrağa. Mızrak arkadaşlar off tank bir birlik. Can dışında off tank ne demek? Saldırı ve savunması çok dengeli bir birlik. Savunması da yüksek. Saldırısı da fena değil. Ee, Mızrağımıza tüm birimlerin saldırısı bir tane sağlam yapıp mesela koyabiliriz. Bir tane. Maksimum bir tane. Maksimum. Ama ben buradan ne öneriyorum? Mesela kendim ben şu şekilde yaptım. Full can koydum.
Kaç yuva var? 4, 8, 12. Toplam 3 kahramanda 12 tane can yuvası var. 12 can yuvanın 12'si de arkadaşlar mitolojik ve mitolojik bir canlarla dolu bende. Ee, Mızrağa full can basmanızı öneriyorum. Daha tesirli, daha etkili. Ben bunu arenada da, toplu savaşlarda da gördüm. Tüm birimlerin saldırısını koydum. Olmadı. Savunmayı koydum. Ramses'in performanstan düştü. Buna da o kadar çok daha etkili olmadı ama canı dayadığım zaman şeye, e, mızrağa saldırısı zaten off tank, savunmadan da off tank, canı da yükselttiğim için daha dengeli bir kompozisyon haline geliyor mızrak. Daha opsiyonel alıyor. Yani hem saldırısı iyi oluyor zaten doğal olarak hem savunması tatlı. Can herkes eşit olduğu için canı çok yüksek tuttuğum için her şey eşitlenmiş oluyor. E, Yani birliğin dayanıklılığını daha fazla artırıyor. Zaten kontratak beceriler, pasif beceriler olduğu için arkadaşlar saniye başına hasarlarımızı ne yapıyoruz? Vuruyoruz. Mızrakcan kısacası arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Daha dengeli bir birlik. Off tanklar böyle arkadaşlar. Tutup da tüm birimlerin saldırısını koyarsan olmaz. Full savunma koyarsan, kılıcın varken koyarsan olmaz. Ha, kılıcın yoktur, elinde savunma vardır. Tamam mı? Kılıç kullanmıyorsundur. Sadece mızrakla süvari ya da mızrak okçu kullanıyorsundur. O zaman savunmayı mızrağa koyabilirsin. Belli şartların olması lazım. İşte kılıcın olmaması gibi. Buradan da kendinize pay biçin. Ha bende bu yok ama bunu şu birlikte kullanabilirim. Yani şuralara baktığınız zaman hangi taşı nereye koyacağınızı az çok tahmin edebilirsiniz. Bu taşların hepsi yüzdesel. Yüzdesi yani değerleri hangisi yüksekse yüzdesel taşları o birliğe koymanız daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Gelelim süvariye. Süvarinin arkadaşlar savunması ve canı basic. Ne burada? Saldırısı yüksek. Şimdi süvaride Timur'la Vilat meta'ya giriyor arkadaşlar. Ama ben Timur'un yerine Atilla'yı bir tık daha öneririm. Ama en iyisi Vilat. Peki biz burada süvaride ne yapacağız abi? Yani 12 tane taş var ya arkadaşlar. Bunun 12 taşın 3 tane can, 3 tane savunma koyup geri kalan tüm birimlerin saldırısı koyabilirsin. Net. Tüm birimlerin saldırısını koyabilirsin arkadaşlar. Burada da böyle bir yol haritası çizeyim size. Gelelim okçuya. Oyundaki saldırı bonusu en yüksek olan birlik. En yüksek olan birlik arkadaşlar. Savunmasını görüyoruz mu? Basic'ten de daha. Yani savunması 146. Bir birliğin en düşük seviyesi 146 ya. Diğer 3 birliğin gördünüz. Bunun savunması 121. Sen buna savunma taşı koysan ne olur? Koymasan ne olur? Kılıcın varken, mızrağın varken özellikle bir de okçu varken ne olur yani? Bir iki tane can koyabilirsin. Kapasite koyabilirsin. Ama elindeki tüm birimlerin saldırısını buna koyarsan çok güzel can yakar. Zaten yeni nesil okçularda Napolyon ya da Alparslan oynayacaksan ki Mulan oynuyorsan Alparslan'ı mutlaka yapmalısın. Ya da hiç okçun yoksa Napolyon'u tavsiye ederim. Okçun yoksa hiç yapmana da gerek yok. Yokluğunu hissetmezsin. Böyle arenada hardcore oynamıyorsan okçu yapmana gerek yok arkadaşım. Zaten onsuz da Libu'dan tek yiyecek. Ama Alparslan ya da Napolyon oynuyorsan ben Napolyon oynuyorum. Şöyle söyleyeyim ben sana. Tüm birimlerin saldırısını buraya koyman hem birliğin hasarını çok yüksek şekilde artıracak hem de komutanların hasarını. Bu oyun tarafından tasdiklenmiş bir bilgidir. Resmi açıklama olarak açıklanmış ama size açıklanmadı arkadaşlar. Soranlar açıklanıyor. Ben sorduğum için bunu resmi bir açıklama olarak kabul edebilirsiniz dedi. Tüm birimlerin saldırısı hem kahramanların hem de askerlerin hasarlarını artırıyor. Burası önemli nokta. Oyundaki en yüksek saldırı gücüne okçular hakim. Okçular hakim olduğu için tüm birimlerin saldırısı mücevherin arkadaşlar okçulara gönül rahatlığıyla gibi dolu dolu koyabilirsiniz. Bak, dolu dolu koyabilirsiniz. Savunma kesinlikle koymanızı önermem. Can koymanızı bir tane falan olabilir. Peki tüm birimlerin saldırısı yetmedi. Yerine ne koyayım e, dediniz. Hani boşluk kaldı. Basite. Kapasite koyacaksın. Şimdi baktığınız zaman Napolyon aktif beceri arkadaşlar. Alparslan'ın aktif beceri. Biri kudret, biri strateji. Kiros'un aktif beceriye karşı savunması yok. Abi Ramses'in kılıcını deşiyor. Miyamoto'yu deşiyor. Kiros'u da deşiyor. Siz bu tüm birimlerin saldırısını bu kahramana verip boşluklara da kapasite koyarsanız arenada olsun, meydanda olsun Kiros'lara karşı ya da diğer kılıçlara karşı daha fazla bu taktikle daha fazla üstünlük sağlayabilirsiniz. Bir iki tane can yeterlidir. Tüm birimlerin saldırısını okçuya yaptırın geçin. Okçunun 219 yüzdesel olarak
tüm birimlerini sağlarsa bu birliğe daha fazla bonus verecektir, daha fazla güçlendirecektir. Eee, Umarım net şekilde anlaşılmıştır. Yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın dostlar. Sizlere umarım faydalı bilgiler veriyorumdur. İşinize yarayacak bilgiler veriyorumdur. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.